Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün, sizler ile açgözlülüğün bedelini sevdikleriyle ödeyen bir balıkçının hikayesini anlatacağım. Allah bizleri sevdiklerimiz ile sınamasın inşallah. Şimdi kulaklığınızı takıp, arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlenmeler. Bir sahil köyünde, hayatlarını tamamen denize bağlı olarak sürdüren insanlar yaşardı. Her sabah, balıkçılar küçük tekneleriyle ufka doğru açılır, dalgaları yararak rızklarını ararlardı. Bu köyde yaşayan gençlerden biri de Rıdvan idi. Cesur ve denizi seven biriydi. Küçüklüğünden beri denizi tanır, dalgalarının dilini anlardı. Sanki eski bir dostu gibiydi. Ancak son zamanlarda, deniz eskisi kadar cömert değildi. Balıklar azalmış, fırtınalar artmıştı. Her geçen gün, balıkçılar için avlanmak daha da zorlaşıyordu. Rıdvan, yorucu bir günün ardından teknesiyle kıyıya döndüğünde, Abdullah amcayı teknesini bağlarken gördü. Abdullah amca, köyün en deneyimli balıkçılarından biriydi. Teknesini dikkatlice sabitlerken yüzünde sakin bir ifade vardı. O sırada güneş batmak üzereydi. Gökyüzü kızıl ve altın tonlarına bürünmüş, suyun yüzeyinde huzur veren bir yansıma oluşturmuştu. Ancak tüm bu güzelliğe rağmen, Rıdvan'ın içini bir hüzün kaplamıştı. Küçüklüğünden beri dost bildiği deniz, artık ona eskisi gibi rızk sunmuyordu. Rıdvan, yavaş adımlarla Abdullah amcaya yaklaştı. Ortama sessizlik hakimdi. Gözleri boş teknesine takıldı. Bugün herkes için av zayıftı. Hatta Abdullah amca bile, köyün en bilge balıkçısı olarak bilinen kişi, daha iyi bir av yapamamıştı. Bir süre sessizce denizi izlediler. Dalgalar hafifçe sahile vuruyor, uzaklardan martı sesleri duyuluyordu. Rıdvan, derin bir nefes aldı ve sonunda sessizliği bozdu. "Deniz bize sırtını mı döndü, Abdullah amca? Eskiden bu zamanlar ağlarımız dolup taşardı. Şimdi ise her geçen gün daha da zorlaşıyor." Abdullah amca, elindeki halatı sıkıca bağladıktan sonra Rıdvan'a döndü. "Evlat, deniz ne cimridir ne de cömert. O sadece dengesini korur. Eğer balıklar azalıyorsa, bu bizim denizle olan ilişkimizi sorgulamamız gerektiği anlamına gelir." Rıdvan, yaşlı adamın sözleri üzerine düşündü. Ancak bu cevap içindeki sıkıntıyı gidermedi. Gözlerini tekrar boş ağlarına çevirdi ve iç çekti. "Babam hayattayken hep, denizle dost olmayı öğrenmelisin," derdi. "Ama nasıl dost olunur ki? Deniz konuşmaz, sadece alır ya da verir." Abdullah amca, hafifçe gülümsedi. "Deniz konuşur, Rıdvan. Sadece onu dinlemeyi bilmek gerekir." O sırada, köy meydanından bir çocuğun sesi duyuldu. "Bugün kimse fazla balık yakalayamamış," diye bağırıyordu. İnsanlar birer birer teknelerinden inerek köyün dar sokaklarına dağılıyor, akşam sofralarına elleri boş dönmenin üzüntüsünü yaşıyorlardı. Rıdvan, bir anlığına çocukluğunu hatırladı. Babasıyla birlikte ilk defa denize açıldığı günü. O günde ağlarına hiç balık düşmemişti. Ama babası sadece gülümsemiş ve "Sabır en büyük avdır," demişti. Ancak o zamanlar sabır kolaydı. Şimdi ise köy halkı açtı. Çocuklar üzgündü ve sabır karın doyurmuyordu. Deniz, gerçekten de değişmiş miydi? Yoksa değişen kendisi miydi? Gökyüzü tamamen kararmış, denizle gök arasında ince bir ışık çizgisi kalmıştı. Rıdvan, bir karar vermesi gerektiğini hissetti. Belki de cevap, denizin derinliklerindeydi. O gece Rıdvan, teknesinin yanında oturmuş, dalgaların kıyıya vuruşunu dinliyordu. Gökyüzünde parlak yıldızlar ona eşlik ederken, zihninde Abdullah amcanın sözleri yankılanıyordu. "Deniz konuşur, sadece onu dinlemeyi bilmek gerekir." Ama deniz ona ne anlatıyordu? Belki de cevap, derinliklerdedir diye düşündü. O an, ayağa kalktı ve denize daha dikkatlice baktı. Ancak sadece karanlık suyun sonsuz boşluğu vardı. Tam o sırada, arkadan yumuşak bir ses duydu. "Bu gece denize ne anlatıyorsun Rıdvan?" Sesin sahibini tanımak için arkasına döndüğünde, Meryem'i gördü. Meryem, Abdullah amcanın kızıydı ve çocukluklarından beri en iyi arkadaşıydı. O da balıkçılığa aşinaydı. Çünkü babasına sık sık yardıma giderdi. Rıdvan, hafifçe gülümsedi ve "Denizle konuşmaya çalışıyorum ama sanırım hala dinlemeyi öğrenemedim," dedi. Meryem, onun yanına oturdu ve bir süre beraber sessizce denizi izlediler. Sonunda, Meryem iç çekerek konuştu. "Babam, denizden bir şey istediğinde sabırlı olman gerektiğini söyler. Belki de acele ediyorsundur." Rıdvan başını salladı. "Bilmiyorum Meryem. Son zamanlarda her şey zorlaştı. Balıklar azalıyor, fırtınalar çoğalıyor. Deniz artık bizi eskisi gibi sevmiyor." Meryem, hafifçe gülümsedi.
Belki de deniz hala seni seviyor ama sen ona ne anlatman gerektiğini bilmiyorsun. Rıdvan, onun bu sözleri üzerine düşündü. Denizle dost olmak gerçekten mümkün müydü? Eğer deniz konuşuyorsa, onun dilini anlamak için ne yapmalıydı? İşte o an, içindeki kararlılık daha da güçlendi. Ertesi sabah, güneş henüz doğarken Rıdvan yeniden balığa çıkmaya hazırlandı. Ağlarını kontrol etti, teknesine bindi ve yavaşça kıyıdan uzaklaştı. Gözlerini ufka dikti ve içinden, "Bugün farklı olacak," diye geçirdi. Dalgalar arasında yol alırken, Abdullah amcanın sesiyle irkildi. Yaşlı adam, limandan ona sesleniyordu. "Evlat, unutma, deniz sabırlı olanları sever." Rıdvan, yaşlı balıkçının sözlerini bir kez daha zihnine kazıdı ve teknesini biraz daha açığa sürdü. Gözleri ufka odaklanmıştı. Denizin, kendisine anlatacak bir hikayesi olup olmadığını merak ediyordu. Teknesini durdurdu ve ağlarını hazırladı. Ancak o an, hafif bir melodi gibi gelen dalgaların sesinde farklı bir ritim hissetti. Sanki deniz ona bir şey fısıldıyordu. İçindeki merak büyürken, derin bir nefes aldı ve ağı suya bıraktı. O anda, içinden bir his geçti. Bugün denizde sıra dışı bir şey olacaktı. O gece Rıdvan, teknesinin yanında oturmuş, dalgaların kıyıya vuruşunu dinliyordu. Gökyüzünde parlak yıldızlar ona eşlik ederken, zihninde Abdullah amcanın sözleri yankılanıyordu. Deniz konuşur, sadece onu dinlemeyi bilmek gerekir. Ama deniz ona ne anlatıyordu? Belki de cevap, derinliklerdedir diye düşündü. O an, ayağa kalktı ve denize daha dikkatlice baktı. Ancak sadece karanlık suyun sonsuz boşluğu vardı. Ertesi sabah, güneş henüz doğarken Rıdvan yeniden balığa çıkmaya hazırlandı. Ağlarını kontrol etti, teknesine bindi ve yavaşça kıyıdan uzaklaştı. Gözlerini ufka dikti ve içinden, "Bugün farklı olacak," diye geçirdi. Dalgalar arasında yol alırken, Abdullah amcanın sesiyle irkildi. Yaşlı adam, limandan ona sesleniyordu. "Evlat, unutma, deniz sabırlı olanları sever." Rıdvan, yaşlı balıkçının sözlerini bir kez daha zihnine kazıdı ve teknesini biraz daha açığa sürdü. Gözleri ufka odaklanmıştı. Denizin, kendisine anlatacak bir hikayesi olup olmadığını merak ediyordu. Teknesini durdurdu ve ağlarını hazırladı. Rıdvan, ağı suya bıraktıktan sonra sabırla beklemeye başladı. Ancak birkaç dakika sonra ağını çekmeye çalıştığında, ağın her zamankinden daha ağır olduğunu fark etti. Kaşlarını çattı ve tüm gücüyle ağı yukarı çekmeye başladı. Sonunda ağı teknesine çektiğinde, gözlerine inanamadı. Ağın içine takılan şey, sıradan bir balık değil, yosunlarla kaplı eski bir ağdı. Ancak bu ağ, diğerlerinden farklıydı. Hafif bir ışık saçıyor, dokusu ise alışılmışın dışındaydı. Rıdvan, ağın ne olduğuna dair hiçbir fikre sahip değildi. Ancak içindeki bir his, bu ağı bulmasının tesadüf olmadığını söylüyordu. O an denizden esen hafif bir rüzgar, sanki ona bir mesaj iletiyor gibiydi. Bu ağ, kaderini değiştirecek bir sır taşıyordu. Rıdvan, ağın dokusunu incelerken içinde tuhaf bir his belirdi. Ağ, sanki sıradan bir balık ağı değildi. Dalgalar hafifçe kıpırdanıyor, teknesi suyun üstünde yavaşça salınıyordu. O anda, denizden gelen rüzgar bir fısıltı gibi kulağına ulaştı. Ağın içinden birkaç yosun parçası düştü ve altında bir işlemeli desen ortaya çıktı. Bu desen, daha önce hiçbir yerde görmediği kadar karmaşıktı. Ağın kaynağını merak eden Rıdvan, onu bir kez daha denize bırakmaya karar verdi. Ancak bu sefer, aklından bir dilek geçirdi. "Eğer bu ağ gerçekten özelse, bana bolluk getirsin." Bir süre bekledikten sonra ağı yukarı çektiğinde, gözlerine inanamadı. Ağın içi, şimdiye kadar gördüğü en büyük ve en parlak balıklarla doluydu. Rıdvan, heyecan ve şaşkınlıkla ağdaki balıklara baktı. Ancak içindeki bir his, bunun sadece bir başlangıç olduğunu söylüyordu. Bu ağın arkasında daha büyük bir sır vardı. Rıdvan, teknesiyle kıyıya yaklaşırken limandaki tanıdık yüzler dikkatini çekti. İnsanlar günlük işlerine devam ediyordu. Ancak aralarında biri onu bekliyordu. Meryem, heyecanla gülümsedi. "Bu harika. Demek ki şansın geri döndü Rıdvan. Bu kadar büyük balıkları yakalayabildiğine inanamıyorum." Rıdvan, hafifçe gülümsedi ve başını salladı. "Evet, bugün gerçekten şanslıydım. Haydi, bu balıkları satalım ve güzel bir akşam yemeği yiyelim." Meryem mutlulukla başını salladı. "Hadi o zaman, köydekiler bu balıklara bayılacak." Rıdvan, yakaladığı balıklarla birlikte limana yanaştığında, köy halkı hemen etrafına toplandı. İnsanlar böylesine büyük ve parlak balıkları daha önce hiç görmemişti.
Balıkçılar ve tüccarlar hayretle balıkları incelerken, köyde kısa sürede bir hareketlilik oluştu. Herkes Rıdvan'ın bu büyük avı nasıl gerçekleştirdiğini merak ediyordu. Balıklar hızla satıldı ve Rıdvan, hayatında ilk kez bu kadar kısa sürede bu kadar çok para kazandığını fark etti. Ancak içinde garip bir huzursuzluk vardı. Bu kadar büyük bir değişimin bir sebebi olmalıydı. Fakat şu an için bunu düşünmek yerine, köy halkının mutluluğuna odaklanmaya çalıştı. Meryem, heyecanla yanına gelip ona baktı. "Baksana Rıdvan, köyde herkes senin ne kadar başarılı bir balıkçı olduğunu konuşuyor. Eskisi gibi değil, artık bolluk içindeyiz," dedi. Gözlerinde gururla karışık bir mutluluk vardı. Rıdvan, hafifçe gülümsedi ve başını salladı. "Evet, gerçekten şanslı bir gündü," dedi ama sesi tam anlamıyla neşeli çıkmadı. İçinde bir şüphe vardı. Deniz bu kadar kolay cömert olabilir miydi? Yoksa bu bolluğun bir bedeli mi vardı? Köylüler, Rıdvan'ı kutlarken, Abdullah amca da ona yaklaşarak sırtına hafifçe vurdu. "Evlat, deniz bazen beklenmedik şekilde rızk verir. Ancak unutma, her büyük lütuf bir sorumluluk getirir," dedi anlamlı bir ifadeyle. Gece çöktüğünde, Rıdvan teknesinin yanında oturmuş, ağını elinde tutarak düşüncelere dalmıştı. Hafif bir esinti yüzüne çarpıyor, deniz ise durgun görünüyordu. Bu ağ gerçekten bir lütuf muydu? Yoksa bir sınav mı? Gözlerini kapattı ve bir karar aldı. Şimdilik bu ağı kullanmaya devam edecekti. Ama dikkatli olmalıydı. Rıdvan, gece yarısı ağını tekrar eline aldı. O an içinden bir dilek dileme isteği geçti. "Eğer gerçekten şansım döndüyse, daha büyük bir fırsat istiyorum," diye fısıldadı. Ağını denize bıraktığında, birkaç saniye içinde ağın ağırlaştığını hissetti. Ancak bu sefer ağdan yükselen parıltı her zamankinden daha yoğundu. Güçlü bir dalga teknesini hafifçe salladı ve Rıdvan içini kaplayan heyecanla ağa çekmeye başladı. Ağın içinde bu kez balıklar yoktu. Bunun yerine, büyük, deniz kabuklarıyla süslenmiş bir sandık vardı. Rıdvan sandığı teknesine çektiğinde, onun normal bir sandık olmadığını fark etti. Üzerinde tuhaf işaretler vardı ve sanki yıllardır denizin dibinde bekliyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu, ağın ona sunduğu bir hazine miydi? Etraf sessizdi, sadece denizin hafif dalgalanması duyuluyordu. Rıdvan, sandığın kapağını açmak için elini uzattı ama tereddüt etti. Titreyen elleriyle sandığın kapağını kaldırdı. İçinde, altın ve gümüş sikkeler, değerli taşlar ve antik görünen mücevherler vardı. Parıltılı hazinenin arasında ise, gözüne daha farklı bir şey çarptı. Eski bir parşömen. Rıdvan, parşömeni dikkatlice aldı ve açtı. Üzerinde bilinmeyen semboller ve çizimler vardı. Sanki bir haritaya benziyordu. Ancak nereye götürdüğü veya neyi işaret ettiği belli değildi. Bu sadece bir servet değil, aynı zamanda bir sırdı. Belki de ağın ona sunduğu en büyük gizem buydu. Rıdvan, parşömeni dikkatlice incelerken kalbi hızla atıyordu. Üzerindeki semboller ona tanıdık gelmiyordu. Ancak haritanın belirli bir noktayı işaret ettiği açıktı. Haritanın bazı bölgeleri su lekeleriyle silinmiş olsa da, belirgin bir ok denizin ortasında bir noktayı gösteriyordu. "Bu bir hazinenin haritası olabilir mi?" diye düşündü. Ancak içindeki bir ses ona dikkatli olması gerektiğini söylüyordu. Bu ağın ona sunduğu her şeyin bir bedeli var mıydı? Yoksa bu, gerçekten ona sunulmuş bir lütuf muydu? O sırada, uzaktan bir gölge belirdi. Limanda birileri onu izliyor gibiydi. Rıdvan refleks olarak parşömeni katladı ve giysisinin içine sakladı. Kimseye güvenemezdi. Teknesini kıyıya doğru sürdü ve bir karar verdi. Bu haritanın peşinden gidecekti. Ancak önce Abdullah amcaya danışmalıydı. Ertesi sabah, Rıdvan erkenden Abdullah amcanın yanına gitti. Yaşlı balıkçı, her zamanki gibi kıyıda teknesini onarıyordu. Rıdvan, hafifçe boğazını temizleyerek konuştu. "Abdullah amca, sana sormam gereken bir şey var. Eski haritalardan anlar mısın?" Abdullah amca, gözlerini Rıdvan'a dikti ve hafifçe kaşlarını kaldırdı. "Haritalar mı? Ne tür bir harita?" Rıdvan, bir an tereddüt etti ama sonunda parşömeni çıkardı ve dikkatlice açtı. Abdullah amca haritayı incelerken yüzü ciddi bir hal aldı. Uzun bir sessizlikten sonra, derin bir nefes aldı ve başını salladı. "Evlat, bu sıradan bir harita değil. Bu, gizemli Parıltı Adası'nın haritası olabilir." Son günlerde Rıdvan'ın hayatı büyük bir değişime uğramıştı. Köydeki herkes onun başarısını konuşuyordu. Yakaladığı balıklar ve elde ettiği servet sayesinde teknesini büyütmüş, evini daha sağlam ve geniş hale getirmişti. Artık köyün en güçlü balıkçılarından biri olarak görülüyordu.
Ancak içindeki huzursuzluk hala geçmemişti. O gün akşam üzeri, Rıdvan kayalıkların orada tek başına oturuyordu. Dalgalar sertçe kayalara çarpıyor, ufukta güneş yavaşça batıyordu. O sırada arkasından gelen ayak seslerini duydu. Meryem, yanına oturdu ve bir süre sessizce denizi izledi. Sonra başını çevirip merakla sordu. Son günlerde çok düşüncelisin Rıdvan. İçinde bir şey saklıyorsun, değil mi? Rıdvan, hafifçe iç çekti. Sadece bazı şeyleri düşünüyorum Meryem. Meryem, gözlerini kısarak ona baktı. Bana anlatmayacak mısın? Rıdvan bir an düşündü, sonra başını sallayarak gülümsedi. Bazı şeyleri anlamam için zamana ihtiyacım var. Ama merak etme, her şey yoluna girecek. Meryem, hafifçe gülümsedi ve başını salladı. Tamam, ama unutma Rıdvan, ne olursa olsun yalnız değilsin. Tam o anda, kayalıklardan gelen bir ses ikisinin de dikkatini çekti. Sert adımlarla yaklaşan birini fark ettiler. Mahmut, kollarını göğsünde kavuşturmuş bir şekilde karşılarında dikiliyordu. Demek burada saklanıyorsun Rıdvan, diye alaycı bir sesle konuştu. Son zamanlarda köyde herkes senden bahsediyor. Büyük avların, lüks teknen, geniş evin. Bütün bunları nasıl başardığını merak ediyorum. Meryem, kaşlarını çatarak Mahmut'a döndü. Rıdvan çok çalıştı, yeteneğiyle kazandı, dedi kararlı bir sesle. Mahmut, hafifçe gülümseyerek başını iki yana salladı. Yeteneği mi? Yoksa başka bir şey mi? Dedi kısık bir sesle. Bana doğruyu söyle Rıdvan, senin neyin var ki aniden bu kadar zengin oldun? Rıdvan, sakin kalmaya çalışarak Mahmut'a baktı. Balıkçıyım Mahmut, denizin bana sunduğunu alıyorum. Eğer bu seni rahatsız ediyorsa, bu senin sorunun, dedi. Mahmut, bir adım daha yaklaştı. Deniz mi? Yoksa başka bir şey mi? Dedi gözlerini kısarak. Bir sır saklıyorsun Rıdvan ve ben o sırrın ne olduğunu öğreneceğim. Sonra gözlerini Meryem'e kaydırdı. Ve sen de ona çok fazla güveniyorsun Meryem. Ama unutma, bazı sırlar, onları saklayanları bile yutabilir. Mahmut, son bir bakış attıktan sonra arkasını dönerek uzaklaştı. Rıdvan ve Meryem, onun kaybolan silüetine baktılar. İçlerinde bir huzursuzluk vardı. Mahmut'un kolayca pes etmeyeceğini biliyorlardı. Rıdvan, son günlerde sürekli daha fazlasını istiyordu. İlk başta sadece balıklarla yetinmişti. Sonra ona bir sandık sundu. Şimdi ise servetinin daha da büyümesini arzuluyordu. Ne kadar çok şeye sahip olursa, o kadar güçlü olacağını hissediyordu. Her gün yeni bir dilek diliyor, denize atarken gözlerini kapatıp içinden geçirdiği düşüncelerle bekliyordu. Ancak, deniz ona sundukça, içinde bir boşluk hissetmeye başladı. Hiçbir şey yetmiyordu. Bir akşam, limanda tek başına ağını incelerken, arkasından bir ses duydu. Evlat, dikkatli olmalısın. Başını kaldırıp baktığında, Abdullah amcanın ona doğru yürüdüğünü gördü. Yaşlı balıkçının yüzü her zamankinden daha ciddi görünüyordu. Ne demek istiyorsun, Abdullah amca, diye sordu Rıdvan, umursamaz bir ifadeyle. Abdullah amca, teknenin kenarına oturdu ve derin bir nefes aldı. Son günlerde sende bir değişiklik var. Eskiden denizin verdiğiyle yetinirdin, şimdi ise hep daha fazlasını istiyorsun. Rıdvan kaşlarını çattı. Ne yani? Deniz bana ne sunarsa alıyorum. Bunda yanlış olan ne? Abdullah amca başını iki yana salladı. Deniz cömerttir. Ama o cömertliğin bir sınırı vardır. Açgözlülük, insanın felaketi olabilir. Rıdvan, yaşlı adamın sözlerini duymazdan gelmeye çalıştı. Ben sadece şansımı kullanıyorum. Eğer bu bana bir şeyler sunuyorsa, neden almayayım? Abdullah amca iç çekti ve ayağa kalktı. O sana her verdiğinde, senden de bir şey alıyor olabilir. Bunu düşündün mü? Rıdvan, bu sözler karşısında donup kaldı. Bir an için içini bir ürperti kapladı. Ancak hemen ardından kafasını salladı ve sert bir ifadeyle konuştu. Ben sadece kendi yolumu çiziyorum. Abdullah amca. Endişelenmene gerek yok. Yaşlı balıkçı, üzgün bir ifadeyle ona son bir kez baktı ve ardından uzaklaştı. O gece, Rıdvan gökyüzündeki yıldızlara bakarak düşüncelere daldı. Deniz gerçekten ona her verdiğinde bir şey mi alıyordu? Fakat zihnindeki bu şüpheye rağmen, içinde hala daha fazlasını isteme arzusu vardı. Ve en kötüsü, Mahmut onu uzaktan izliyordu. Günler ilerledikçe, köyde beklenmedik bir haber yayıldı. Abdullah amca hastalanmıştı. Eskisi gibi denize çıkamıyor, günlerinin çoğunu evinde dinlenerek geçiriyordu. Meryem, babasına göz kulak olmak için elinden geleni yapıyordu.
Ancak ilaçlar ve doktora gitmek için paraya ihtiyaçları vardı. Bir sabah, Meryem tek başına limana indi. Gökyüzü gri bulutlarla kaplıydı, deniz ise hafifçe dalgalanıyordu. Kararlılıkla babasının eski küçük teknesine bindi ve ağlarını kontrol etti. Bugün balık tutmalıydı. Tam o sırada, Rıdvan'ı kıyıda gördü. Lüks teknesinin yanında duruyordu, gözleri denize dalmıştı. Meryem bir an tereddüt etti ama sonra ona doğru ilerledi. "Rıdvan, sana ihtiyacım var," dedi sesindeki endişeyi gizlemeye çalışarak. Rıdvan kaşlarını kaldırdı. "Ne oldu Meryem?" Meryem derin bir nefes aldı. "Babam hasta, ona ilaç alabilmem için balık tutmam lazım. Ama tek başıma yeterince yakalayamam. Bana yardım eder misin?" Rıdvan, gözlerini başka tarafa çevirdi. "Meryem, bugün gerçekten çok işim var. Ağlarımı hazırlamam ve birkaç kişiyle görüşmem gerekiyor. Ama işim biter bitmez sana yardım edeceğim." Meryem, hafifçe iç çekti ve başını salladı. "Tamam Rıdvan, anlıyorum," dedi. Ardından vakit kaybetmeden teknesine yöneldi. Rıdvan işine odaklanmaya çalışsa da içi rahat değildi. İşlerini aceleyle hallettikten sonra Meryem'e yardım etmek için limana döndü. Ancak Meryem çoktan denize açılmıştı. Gözleri ufka takıldı ve içini tarif edemediği bir huzursuzluk kapladı. Rıdvan'ın içindeki huzursuzluk, dakikalar geçtikçe daha da büyüyordu. Meryem'in küçük teknesi, güçlü dalgaların arasında kaybolmuş olabilirdi. Gözlerini ufka dikti ve derin bir nefes aldı. Onu bulmalıydı. Hızla teknesine atladı ve yelkenleri açarak denize açıldı. Kalbi hızla çarpıyordu. Ya bir şey olduysa? Dalgalar hafifçe yükselirken, gözleri Meryem'i arıyordu. Ama o an aklına bir şey geldi. Sihirli ağ. Eğer gerçekten dilekleri yerine getiriyorsa, bu kez onu kullanmalıydı. Meryem'i bulmasını istemeliydi. Teknesinin kenarına eğildi. Sihirli ağı eline aldı ve denize fırlattı. Kalbinin derinliklerinden gelen bir dilekle, "Bana Meryem'i göster," diye fısıldadı. Ağ bir anda gerilmeye başladı. Su yüzeyinde tuhaf bir ışık parladı. Rıdvan heyecanla ağı çektiğinde, ağın içinde balıklar yerine bir şey buldu. Bu, denizin getirdiği sıradan bir şey değildi. Ağın ipleri arasına takılmış olan küçük bir bileklikti. Rıdvan'ın gözleri büyüdü. Bu Meryem'in bilekliğiydi. Demek ki doğru yoldaydı. Daha fazla vakit kaybetmeden motorunu çalıştırdı ve ağın yakaladığı bu izden ilerlemeye başladı. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu yolculuk, onu geri dönülemeyecek bir yola sürüklüyordu. Denizin ortasında ilerlerken, Rıdvan içindeki korkuyu bastırmaya çalışıyordu. Gözleri sürekli dalgaların arasında bir iz arıyordu. Bir süre sonra, uzakta Meryem'in küçük teknesini fark etti. Ama bir gariplik vardı. Tekne boştu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Meryem neredeydi? Teknesine yanaştı, içine baktı ama Meryem'den hiçbir iz yoktu. Sadece yere düşmüş eski bir kürek ve birkaç parça kırık ağ kalmıştı. Rıdvan derin bir nefes aldı ve etrafına bakındı. Onu kim ya da ne alıp götürmüştü? Tam o sırada, denizin ortasında beliren başka bir tekne dikkatini çekti. Karanlık bir gölge gibi ilerleyen bu tekne, Mahmut'a aitti. O sırada, Mahmut, Meryem'i güçlü dalgalar arasında çaresiz bir şekilde sürüklenirken bulmuştu. Onu denizden çekip teknesine aldı. Meryem yarı baygın haldeydi. Yorgun ve bitkindi. Gözlerini hafifçe araladığında, karşısında Mahmut'u gördü. "Sen, ne yapıyorsun burada?" diye fısıldadı güçsüz bir sesle. Mahmut sırıtarak ona baktı. "Seni kurtardım, Meryem. Ama merak etme, benim de senden istediğim bir şey var." Meryem ürperdi. Mahmut'un amacı neydi? Meryem'in teknesini boş bulduktan sonra, Rıdvan limana geri dönmek zorunda kaldı. İçindeki korku giderek artıyordu. Bunu Abdullah amcaya söylemeliydi. Teknesini hızla kıyıya yanaştırdı ve Abdullah amcanın evine doğru koştu. Yaşlı adam, hasta olmasına rağmen pencerenin kenarında oturmuş, endişeyle denizi izliyordu. Rıdvan içeri girer girmez nefes nefese kaldı. Meryem kayboldu. Abdullah amcanın gözleri büyüdü. "Ne demek kayboldu? Ne oldu ona?" Rıdvan, başını önüne eğdi. "Onu denizde bulamadım. Teknesi boştu. Ama Mahmut'un teknesini gördüm." Abdullah amcanın ifadesi sertleşti. "Mahmut," diye mırıldandı. "O çocuk uzun zamandır bir şeylerin peşinde." Yaşlı adam, bir an duraksadı ve Rıdvan'ın gözlerinin içine baktı. "Evlat, eğer Meryem'i geri getirmek istiyorsan, hemen harekete geçmelisin. Ama unutma, artık her şey senin kararına bağlı." Rıdvan yumruklarını sıktı. "Ne pahasına olursa olsun, onu geri getireceğim," dedi kararlı bir sesle.
Mahmut, Meryem'i teknesine aldıktan sonra doğrudan gizemli parıltı adasına doğru yöneldi. Orası, hakkında efsaneler anlatılan, kimsenin kolay kolay ulaşamadığı bir yerdi. Ancak Mahmut'un elinde bir bilgi vardı. Bu adada sihirli ağın gerçek gücünü ortaya çıkaracak bir sır saklıydı. Meryem yavaş yavaş kendine geldiğinde, kendini bilinmeyen suların ortasında, Mahmut'un bakışları altında buldu. "Beni nereye götürüyorsun?" diye sordu, sesi hala yorgundu. Mahmut alaycı bir gülümsemeyle ona döndü. "Sana yeni evimizi gösteriyorum, Meryem," dedi. "Ve birlikte büyük bir güce sahip olacağız." Meryem'in kalbi hızlandı. "Ne demek istiyorsun?" Mahmut gözlerini kıstı. "Biliyorum Meryem. Rıdvan'ın bir sırrı var ve sen de onun bir parçasısın. O ağın ne olduğunu biliyorum. Onun gücünü kullanarak daha fazlasını elde etmek istiyorum. Ama önce senin bana yardım etmen gerekiyor." Meryem irkildi. Mahmut'un gözlerinde açgözlülüğün ve hırsın yansımasını görüyordu. "Asla," diye haykırdı. "Beni hemen geri götür." Mahmut, derin bir kahkaha attı. "Geri dönmeyeceğiz Meryem. Ben artık sıradan bir balıkçı değilim. O ağ bana ait olmalı ve sen bunu sağlamak için buradasın." Meryem dişlerini sıktı, kaçış yollarını düşünmeye başladı. Bu adamın planlarına alet olmamalıydı. Ancak şu anda onun teknesinde, ortasında hiçliğin olduğu bir denizdeydi. Bir yol bulmalıydı. Limanın kıyısında Abdullah amcanın söyledikleri hala Rıdvan'ın zihninde yankılanıyordu. "Artık her şey senin kararına bağlı." Rıdvan yumruklarını sıktı. Ne pahasına olursa olsun, Meryem'i geri getirecekti. Teknesine geri döndü, motoru çalıştırdı ve denize açıldı. İçinde öfke ve korku vardı. Mahmut'un onu nereye götürdüğünü bilmiyordu ama Meryem'in bilekliği ona bir ipucu vermişti. Tek bir ipucu. Harita. Teknenin içindeki eşyalarının arasında duran eski parşömeni hızla çıkardı. Daha önce dikkat etmediği detaylara odaklandı. Harita, bilinmeyen bir bölgeyi işaret ediyordu. Bu, Mahmut'un Meryem'i götüreceği yer olabilirdi. Denizin üzerindeki dalgalar hafifçe kabarıyor, güneş ufukta alçalırken gökyüzü kızıl bir renge bürünüyordu. Rıdvan, içindeki korkuyu bastırarak rotasını haritanın gösterdiği yöne çevirdi. "Dayan Meryem, seni bulacağım," diye fısıldadı, gözlerini ufka dikip hızla ilerlerken. Ancak bilmediği bir şey vardı. Bu yolculuk sadece Meryem'i kurtarma meselesi değildi. Aynı zamanda kendini ve kaderini de sorgulanması gereken bir sınavdı. Deniz giderek sertleşiyor, adaya yaklaştıkça gökyüzü kararıyor, rüzgar hızlanıyordu. Sanki doğa bile onu uyarıyordu. Ancak Rıdvan, ne olursa olsun geri dönmeyecekti. Bu, onun için sadece bir kurtarma yolculuğu değil, bir sınavdı. Nihayet, ufukta gizemli parıltı adası belirdi. Yoğun sisin arasından yükselen devasa kayalıklar, adanın korkutucu ve büyüleyici görüntüsünü tamamlıyordu. Kıyıya vardığında, Meryem'in izlerini aradı. Bir yere götürülmüş olmalıydı. Adanın içlerine doğru ilerlerken büyük bir mağara girişi gördü. İçeriden gelen yankılı sesler, burada yalnız olmadığını gösteriyordu. Derin bir nefes aldı ve içeri girdi. Mağaranın en derin kısmında, Mahmut büyük bir taş kaidenin önünde duruyordu. Önünde, parlayan eski sembollerle kaplı bir sandık vardı. Gözleri hırsla parlıyordu. "Sonunda, bu gücün gerçek kaynağını buldum," dedi kendi kendine. Meryem ise elleri bağlı bir şekilde kenarda duruyordu. Mahmut'un planını anlamıştı. O, bu gücü kendi için istiyordu. Ancak Meryem, gerçek gücün sevgi, fedakarlık ve paylaşmak olduğunu biliyordu. "Mahmut, bunun sana getireceği tek şey yıkım olacak," dedi sert bir sesle. Mahmut ona döndü. "Yıkım mı?" "Hayır. Meryem. Bu, hayalini bile kuramayacağın bir güç. Rıdvan bunu bencilce kullandı ama ben onun gibi olmayacağım. Ben, gerçek sahibiyim." O anda mağaraya bir gölge düştü. Rıdvan, kararlılıkla içeri girdi. Mahmut, Rıdvan'ı görünce kaşlarını çattı. "Demek geldin. Seni bekliyordum." Rıdvan'ın gözleri Meryem'e kaydı. O iyiydi ama korkmuştu. İçindeki öfke, şimdi çok daha büyük bir kararlılığa dönüşmüştü. "Bırak onu. Mahmut, senin peşinde olduğun şey sadece bir yanılsama," dedi sert bir sesle. Mahmut, gülerek başını salladı. "Sen bunu anlayamazsın. Rıdvan, sen sahip olduğun gücü bile değerlendiremedin. Ama ben bunu değiştireceğim." Rıdvan, artık bir şeyin farkına varmıştı. Gerçek güç, kontrolsüzce daha fazlasını istemek değildi. Gerçek güç, ne zaman duracağını ve neyin gerçekten değerli olduğunu bilmekti. Derin bir nefes aldı ve sihirli ağı eline aldı. Bir an düşündü.
Bu ağı bir kez daha kullanmalı mıydı? Hayır. O an, tüm bu yolculuğun ona ne öğrettiğini anladı. Güç, paylaşılmadığında lanet olurdu. Açgözlülük, insanı en dibe sürüklerdi. Ve sihirli ağın da artık yok olması gerekiyordu. Rıdvan ağa son kez mağaranın ortasındaki eski havuza attı. Ama bu kez bir dilekte bulunmadı. Onu geri bıraktı. Havuz, bir anda parlamaya başladı. Mağara sallandı. Sihirli ağ, havuzun derinliklerine çekilerek kayboldu. Mahmut, dehşetli olanları izliyordu. "Hayır, sen ne yaptın?" Ancak artık çok geçti. Adanın sihri çözülüyordu. Rıdvan, hızla Meryem'in yanına gidip onu çözdü. "Buradan çıkmalıyız." Mahmut, geride kalmıştı. Seçim yapmalıydı. Ama hala gücü istiyordu. Kendi açgözlülüğü içinde yok olacaktı. Rıdvan ve Meryem, mağaradan çıkarken arkalarında bir çöküş başladı. Mağara tamamen yıkılırken, Mahmut'un son çığlığı kayaların arasında yankılandı. Ve böylece, açgözlülüğün bedeli ödendi. Rıdvan ve Meryem, köye geri döndüler. Artık sihirli ağ yoktu. Ama bu onları fakir yapmamıştı. Çünkü artık gerçek zenginliğin ne olduğunu biliyorlardı. Abdullah amca onları karşılarken gülümsedi. "Deniz, sadece ihtiyacın kadarını almanı ister evlat. Fazlasını isteyenler, en sonunda her şeylerini kaybederler." Rıdvan başını salladı. "Artık anladım. Abdullah amca." Meryem gülümsedi, elini onun eline koydu. Gerçek güç, insanın neye sahip olduğu değil, neyi paylaşabildiğidir. Meryem ve Rıdvan evlendiler, mutlu bir hayatları oldu. Artık neyin zenginlik olduğunu anlamışlardı. Ve o günden sonra, Rıdvan eski günlerine döndü. Denizle dost, doğayla uyum içinde bir balıkçı olarak yaşamaya devam etti. Sihirli ağ bir efsane olarak kaldı. Ama anlatılan her hikayede bir ders vardı. Açgözlülük insanı yıkar, ama sevgi ve bilgelik onu kurtarır. Allah hepimize helal kazanç kapıları sağlasın. Bizleri az verip aratmasın, çok verip şımartmasın inşallah.